Anlasaydılar Hallacı Mansur'un kafasını keser miydiler? Anlasaydılar İsa'yı çarmıha gerer miydiler? Gerdiler, germediler. O başka bir mevzu. Onu sonra konuşuruz. Buraya sokarsak altından çıkamayız. Anlasaydılar daha çile çekmiş birçok aşık o çileleri çeker miydi? O sıkıntıları yaşar mıydı? Anlamadılar. Ama anlayanlar hep oldu mu? Oldu. İsa'yı çarmıha gerdikleri zaman onun kanlı ayaklarını gözyaşlarıyla yıkayan bir Meryem var. Annesi Meryem değil, Mecdeli Meryem. Yaşadığı yer olarak. Onun ismi de Meryem. Ama İsa'ya aşık. Ama İsa'nın dönüp de onun yüzüne bakacak hali bile yok. Davası var. Belki İsa da ona aşık. Belki ondaki zuhurata İsa da aşık ama davası onunla olmaya izin vermiyor ki. Aşk öyle bir şey. Onun için ben hep derim ki bu karşılıksız aşklar çok onurlu. Bunları hep severim. 68 kuşağı diye bir kuşak vardı bu ülkede. Çoğunuz bilmezsiniz, yaşınız müsait değil. Çok okuyanlar belki bir kısmını bilir. Ama biz o iklimin içerisinde yaşadık. 68 kuşağından bir devre sonra olmamıza rağmen, onlar üniversitedeyken biz lisede olmamıza rağmen o kuşağı çok iyi tanıyan bir kardeşiniz olarak diyorum ki o temizlik, o saflık orada vardı. Onun için ben onun solcusuna da sağcısına da o kuşağın hep saygı duymuştur. Çünkü orada her şeyden önemlisi orada o gençlerin, o insanların bir davası vardır. Bir davanız doğrudur, yanlıştır, çok önemli değil. Ama bir davaları var. Ve o dava uğruna terk ettikleri sevgilileri vardır. İşte bu an bana aşığım. Benim tanıdıklarım var. Kız solcudur, oğlan ülkücü. Birbirlerini delicesine severler. Ama bir kere bile bir araya gelip konuşma imkanları bile yoktur. Ancak uzaktan uzağa birbirlerine bakarlar. Hatta öylesi olmuştur ki birbirlerine silah çekmiştirler. Vurmuşturlar veya vuramamıştırlar. O kurşunun yarası çok da önemli değil ki. O bakışlardaki yarayı bilir misiniz siz? Onu yaşadınız mı hiç? Yaşayanlar bilir. O yetiyor onu öldürmeye zaten. Kurşun neylesin ki? Hani bir şiirde ifade edildiği gibi, ey Azrail sen geç kaldın, bugün canımı yar aldı. O zaten canını vermiş. Ve ben o neslin o davasına bir de o mahzun tertemiz aşklarına hep hayrandırım. Hep uzaktan da olsa. Bazen çok yakınına giderek onu yaşadım, gördüm ve ona hayranım.